Kozak Yaylası'nın yolları da ayrı bir güzel. Gerek. Sapaktan saptık, buraya kadar geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Boşuna o kadar yola gitmişiz. Zaten kaya buradaymış hemen. Yürüyüş yolu dediği yerde. Biz Kozak Yaylası'na geldik. Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mikro rotalar tüm hızıyla devam ediyor. İleride büyük kaya vardı. Onu görmeye gittik. Daha doğrusu ben gittim. Şurada patika bir yürüyüş rotası varmış. Aslında birlikte gittik. Zor kısmı birlikte gittik. Döndük, fark ettik ki aslında çok kısa bir yolmuş. Orası bir tık daha zordu ama çok kısaydı. Orayı Berkay tek başına gitti. Geldi, kayayı gördü. Aynen öyle. Nasıldı? Siz de şu anda görüyorsunuz. Sen de videoda görürsün. Ben de videodan izliyorum. Aslında yürüme mesafesinde ama şu anda yürümek istemedim pantolonla birlikte. Nasılsa video çeken bir eşim var. Kozak Yaylası'ndan kısaca ben bahsetmek istiyorum. Az önce burada bir amcayla karşılaştık. Hatta motorla yanımızdan da geçti. Görmüştünüz. Kozak kelimesi kozalaktan geliyormuş. Burada kozalak çamları, yani çam fıstığı ağaçları olduğu için buraya Kozak Yaylası demişler. Toplamda 16 tane köyden oluşuyormuş ve çam ağaçlarının yetişebileceği elverişli kumul toprakları varmış. Ama maalesef buraya da maden yapmışlar. Köylü bundan çok şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz. Daha önce Kaz Dağları'nda eyleme de katılmıştık bunun için. Ama maalesef halk olarak önüne geçemediğimiz bir sorun bu. Çam ağaçları artık yeterince kozalak vermemeye başlamış. Bu durum verimliliği tabii ki etkiliyor. Gitgide etkilemeye de devam edecek. Aynı zamanda üzüm bağları varmış burada. Üzüm bağları da artık üzüm vermiyormuş. Şimdiye kadar çoktan hasat yapmaları gerekiyormuş ama hiç üzüm ve çam fıstığı alamamışlar. Zaten biz de yukarıya doğru baktığımızda hiçbir ağacın dallarında kozalak göremiyoruz maalesef. Neyse, olumsuzluklarla başladığımız bir video oldu. Olumlu devam etsin. Tekrar yola koyulup kendimize iyi bir kamp yeri arayacağız şimdi. Şimdiden iyi seyirler. Ha, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hatırlatayım. Yollarda görüşürüz. Orada çoban amca bekliyor diyor. Sen gidiyorsun oradan, aradaki yoldan. Amca böyle yapıyor. Bana yapıyor. Keşke orada videoyu alabilseydim. Sonra dedim ki, geldi yanıma hemen, dedi ki ya dedi, ben bu yaşıma kadar hiç o yola motorla giremedim. Amca dedim, bizim motorlarımız bunun için, işimiz de bu yani. Şekil yapmışsın ya durduk yere amcaya. Ama gerçekten bizim işimiz bu yani, ne yapalım? Kartpostal gibi bir yere geldik ya. Kozak Yaylası olarak işaretlediğimiz yere geldik. İşaretlenen yere geldik ama
doğanın ortasında bir yerde birkaç tane de özel ev vardı. Şimdi yukarı Cuma'ya doğru gitmeye karar verdik. Ona da yaklaşık 1 kilometre kaldı. Ama bu nasıl bir güneş, bu nasıl ağaçlar yani. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life Evet. instead. Düz yukarı doğru. Bak sol taraf. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for Köylülerden öğrendik. Yaşam Vadisi diye bir yer varmış. Çok da güzel bir yer. Şimdi buraya gidiyoruz. Çok da güzel bir alanı var. Ne taraftan? Sağdan devam. Birinci vites sağlama. alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent. Evet. Devam. Caddeye çıkacağız az sonra. Tamam. Sonra sola döneceğiz caddeye çıkınca. They'll try to kick you while you're down. Araba gelebilir. Yol Tamam. atlama. Araba yok. Tamam. Biz ana yola çıkmadan köy içine girdik yine. Evet. Ana yola çıkıp buradan gelebilirdik. Evet, buradan gelseydik iş Ben onu çözülecekti. anladım da bilerek yaptık sandım. Aa, burası da kapalı mı ya? Nedir? Kapalı galiba. Evet. Bence biz buradan devam edelim. İlla ki başka bir şey daha çıkacaktır. Burası zaten sıradan bir yermiş. Ha, arkadaki bahçesi çok güzelmiş. Ama kapalı. Yapacak bir şey yok. Toparlandık. Yola devam ediyoruz. Önce Bergama'ya gideceğiz. Dün o tesiste neden kalmadık ondan da bahsedelim. Doğal bir ortam değildi. O yüzden şansımızı başka yerlerde denemek istedik. Biraz ilerledikten sonra burayı bulduk. Burası da Zirve Kafe diye geçiyor. Onun hemen yanına kurduk. Önce Bergama, sonra Manisa programımız. Sahile iner miyiz, inmez miyiz ona yolda karar vereceğiz. Bergama Kalesi. Bayağı yüksekte. Cami. Ama bence kalenin bir parçası. Akropolis ileride. Giriyorum. Bence biz buraya daha önce geldik. Ama net hatırlayamıyorum. Tarihi Bergama evlerinin arasından sürüyoruz. Akropol'e doğru gideceğiz. Biz buraya geldik yani. Yukarı tırmanacağız demek ki. Teleferik de var. İster araçla ister teleferikle çıkılabiliyor. Yine tarihin göbeğine düştük. Gölge diye mi buraya koymuşlar acaba?
Neyse bir çıkalım, olmazsa geri döneriz. Gölgeye koyarız biz de. Akropol. Biz de şuraya koyalım. Evet. Şunu gölgeye koyalım. Evet. Şu müze kart Türkiye'nin en iyi icadı ya. Kesinlikle. Bütün müzelere çat diye giriş yapabiliyorsun. Evet. Turnike'den direkt karekod okutarak. Hiç uğraşmıyorsun biletle falan. Yani bedava bile olsa yine biletle uğraşmak insanı yoruyor. O yüzden çok iyi. Tam öğlen sıcağına geldik yine. Yayladan inince sıcaklık kendini bayağı hissettirdi. Akropolis'e doğru girdik. Yukarıya çıkıyoruz. Bu arada Akropolisler Yunan zamanının en önemli yerleşim yerlerinden biriymiş ve bütün yapılan yerleşim yerlerinin genelde bir akropolisi oluyormuş. Bu dini işlevlerin, tapınakların, birçok şeyin bulunduğu, içinde tiyatro bulunduran falan bir yapıymış. Şehrin genelde yukarı bölümlerinde bulunurmuş. Kale gibi bir görüntüsü var zaten. Aynı zamanda da bir kale olarak da kullanılmış burası sanırım. Zamanında buranın kazılarını Almanlar yapmış ve o sırada çıkan 2 tane en önemli eseri Almanya'daki Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne, Pergamon'un anlamı Bergama, Pergamon Müzesi'ne götürmüşler ve şu anda hala orada sergileniyormuş. Türkiye'deki Bergama Müzesi'ne de fotoğraflar kalmış. Tarihte yapılan en dik tiyatroymuş. 10.000 kişilik kapasitesi varmış. Bayağı dik. Şuradan bisikletle insan ölürsün herhalde. Şu tiyatroya bir de yakından bakalım. Tarihteki bütün enler bizde. Hepsi Türkiye'de. Berkay korkunç bir çıkış. Güzel esiyor burası. Burada tiyatro izlerken insan biraz gerilir ya, acaba düşer mi? Ama Manzara da şahane. görüş açısı da şahanedir eminim. Her oturulan sıradan müthiş bir görüntü alınıyordur. Kesinlikle. İşini biliyorlarmış ya. Trajan Tapınağı'na geldik. Galiba en özel yapı burası, ha? Yok, tiyatroydu bence. Tiyatro muydu? Evet ama bu da güzel. Bayağı Evet. ihtişamlı duruyor. Bu da çok güzel. Eski Yunan tanrılarına tapıyorlarmış burada. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Su minicik karınca gibi kalıyor yapının yanında. Şu mermer taraflar orijinal kısımları. Sanırım diğer taraflar restorasyon kısmı. Çok büyük. Evet. Duvarın üst kısmını kayaya bağlarken 9 şiddetinde depreme dayanıklı olabilmesini hesaplamışlar. Ben de yanından geçerken bunlar acaba kafamıza düşer mi diyordum. Kale duvarlarına geldik. Arka taraftayız. Hemen arkamızda da Kestel Barajı var. Eski dönemde burada su var mıydı onu bilmiyoruz tabii ki. Ama olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu duvarların üzerinden de su kemerleri gidiyormuş. Su taşımacılığını bu şekilde yapıyorlarmış kaleye. Duvarların yapısına dikkat çekmek istiyorum ben. Piramit gibi yapmışlar. En alt kısımlar çok kalın. Yukarı çıkarken inceliyor. Dolayısıyla aşağı devrilmesini engelliyor. Biraz daha yakından göstermeye çalışayım. İşte böyle depremlerde ayakta kalıyorlarmış.
Ben diyorum ki su kuyusuymuş. Öyle diyorsan öyledir. Suyu burada topluyorlarmış. Para atmak için olmadığı kesin. Keşke hep burada dursak ya. Çok güzel esiyor. Vantilatör. İşte bunlar da kare duvarları. Milattan önce 4. ve 5. yüzyılda yapılmışlar. Bak senin dediğin gibi bunlar kalın. İki de inceliyor. Evet. Bal kaymak yapan bir amca var. 100 yaşında. Neredeyse 100 yaşında. Neredeyse 100 yaşında. Şimdi onun evi değil daha doğrusu, kafesine sağdan Aşağı gidiyoruz. yani, değil mi? Bakayım. Cadde başında olacak Su. Cadde başında köşede. Tamam. Şu kahvehanenin yanı falan herhalde oralarda. Burayı gösteriyor. Bura Navigasyon bence. kapandı. Buramı kuaför mü burada? Ay, çok sıcak. Çok sıcak bir tur oluyor. Bal kaymak yapan amcanın yeri neresi? Bal kaymak yapan amca var. O taraf mı? Ha tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ay, çok sıcak. Demek ki bu Hemen taraf. sağda dedi. Ay ben tabii soldan gittim. Ah, şurası sağda bak. Ha Eşref amca. Şu gölgeye park et, gir içeri. Heh. Hoppa. Ay, ben burayı çok uzun zamandır takipteyim biliyor musun? Geldik işte bak. Bence bunu Türkiye'de bilmeyen yoktur zaten. Mesai bitmiş, kapatıyorlarmış. Neyse, 2 noktamız daha var. Şimdi oraya doğru devam edelim. Şansına küssü. Bir daha geliriz artık. Yine gelmemiz için bir sebep oldu. Bergama'nın merkezine geldik. Burada meşhur bir yiyecek varmış. Çığırtma isminde. Kızartma şeklinde yapılan bir şey. Hem onun tadına bakacağız hem de bir de karadut suyu var. Onu içeceğiz. Burası mı? Evet. Ha, karadut suyu mekanı burası. Aha. Soğuk soğuk. Serinleyelim. Buradan geldiğimiz yerden. Serinleyici bir karadut suyu molası verdik. Biraz da acıkmamıza faydası oldu zaman geçince. Şimdi Çığırtmacı'ya doğru yürüyoruz. Kaç metre? 400 metre kaldı. Yani yeni başladık zaten. Bu arada çay da içtik. Çayı da odun ateşinde yapıyorlar. Çok lezzetliydi. Çok güzel bir köy kahvesiydi bence. Bence de. Motorlarımız da hemen şurada. Çığırtmalarımız geldi. Ben başlıyorum. Başla. Yanında salatası da var. Resmen tam ihtiyacım olan şey. Buz gibi yoğurtla birlikte. Koku da. Afiyet olsun. Valla canım. Motorlarımızı aldık. Bir başka tarihi noktaya daha gidiyoruz. Bu Bergama'daki son noktamız. Yaklaşık 600 metre kaldı. Şu arkada da bir yangın var. İtfaiyeler falan geçti az önce. Şehir merkezinden gibi geliyor ama umarım kimsenin canına malına bir zarar gelmemiştir. Hava çok sıcak. O yüzden yangınlar çıkıyor maalesef. Kolay gelsin. Tek giriş burası değil mi? Motorlarımızı buraya koyabilir miyiz? Teşekkürler. Gel gel, buradanmış. Motorları içeri koymak için de izin istedim. Gölge var. Aa süper. Benim depo üstü çantam da çıkmış. İyi ki bir şeyler dökülmedi. Ne söylüyorsun? Ne sayıyorsun öyle? Bidi. Bidi. Gel şu gölgeye çekelim. Of, ben nereye çeksem şuraya. Şuraya girseydim. Araya gideyim. Sonra yine çıkmam zor olacak. Tamam. Asklepion öğren yerine geldik. 40-45 dakikamış buranın gezi süresi. Biz muhtemelen biraz daha hızlı geçeceğiz. Çünkü sıcak. Çok sıcak. Yan tarafta da tanklar var.
Asklepion kimmiş? Asklepion şifa tanrısıymış. Buranın ismi de şifa tanrısından geliyormuş. Burası tarihte ilk psikoterapilerin uygulandığı hastane niteliğinde. O yüzden de burayı görmeyi çok istemiştik. Sütunlu caddeden yürüyoruz Su. Berkay, belki senin şu psikolojik durumuna burada şifa buluruz. Neyim var benim ya? Buranın suları da şifalıymış. Seni bırakıp onları alacağım yakında. varil taşıyacağım. Ay, bu daha iyiydi. Bu daha iyi bir espriydi. O az önce yürüdüğümüz yol Sütunlu Cadde olarak geçiyordu. Burası da Heron'un mezarıymış, anıt mezarıymış. Ama mezar yok. Herhalde daha çıkartmadılar ya da çıkartamadılar. Yok, kaybolmuş. Bence mezar komple burası Berkay. Tabela falan bir Böyle şey yok büyük. ya. Şurada vardı. Bak bu mezarın çizgileri ta buradan başlıyor. Bu yuvarlak komple mezar. Belki bu yapının üstü vardı. Ya da üstü de yerin dibinde. Ha, olabilir. Şifa taşı. Uydurdun mu? Biliyorum ben bu işi. Yaptım daha. Arkeolog musun sen? Hayır. Nesin? Şifacı. Burayı gördün mü? Nereye? Oo. İşte buraya gelmemizin ana sebebi bu. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Gel yaklaş. Şimdi buradan ben varilleri dolduruyorum. Seni bırakıyorum, sularımı alıp gidiyorum. Beni burada mı bırakıyorsun? Burada bırakıyorum. Bir daha düşün. Düşündüm, yapıyorum. Oo, buz gibiymiş bu da. Esprim tuttu, dibine kadar değerlendireyim mi dedim. Hadi tiyatroya gidelim. ...3500 kişi kapasiteliymiş burası. Yine antik bir tiyatro. Tabii ki diğerinden çok daha farklı. Yerler komple mermer. Daha iyi korunmuş. Şu kireç taşlı olanlar sonradan, mermerler orijinal. Tiyatromuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sonsuz rotayız biz. Her yere gideriz. Gezeriz. İlk şov deneyimim bu benim. Hiç olmadı Su. Hiç olmadı. Hiç olmadı diyorsun ama ilk sahnemi Asklepion'da aldım ben. Nerede? Neydi? Asklepion. İlk sahnemi Asklepion'da aldım ben. Helal olsun ya. Sizi seviyorum. Kaplumbağaymış ya, kurbağa değil. Kaplumbağa mı? Evet. Yine burada da bir havuz var. Bu Var. sular şifalı sular. Zaten bu Şifalı. sulardan dolayı burada inşa edilmiş. O zaman bu kaplumbağalar hepimizden sağlıklı. Çok fazla var ama 1, 2, 3 tane görülmüş. Bak şurada başka bir şey daha var. O kaplumbağa işte kafası. Şu. O yaprak bak bunda. Ama hareket ediyor. Aha şurada da var. Kaplumbağa. Ay! Eliyle şeyi tutuyor gördün Evet. mü? Biz bu doğa belgeseli işine mi girsek? Gerçekten çok eğleniriz gibi. Sokaklar böyleymiş eskiden. Biz az önce yeryüzündeydik. Yani Yeryüzünde. Şu anda gökyüzünde. eskiden yeryüzü burasıymış. Su. Birike yukarı gitmiş. Baksana yukarılara.
Resmen yerin altından orijinal çıkmış dümdüz. O kadar yerin altındaymış. Belki daha bile fazla. Hayır, burası normalde yermiş. İşte yüzyıllar geçmiş üzerinden. Toprak birike birike burayı kapatmış. Kapatınca şimdi kazmışlar, kazınca da buraya ulaşmışlar. Şimdi ne demek istediğini anladım. Bergama'dan ayrıldık, Yaya kenti geçtik, Örtülü köyünü geçtik. Şimdi Manisa'ya doğru devam ediyoruz köy yollarından. Böyle orman yollarından, dağ yollarından. Çok keyifli bir rota. Ara yolları çok seviyoruz. Ana yollardan mümkün olduğunca uzaklaşıyoruz. Hem serinde sürüyoruz hem de gözümüzü doyuruyoruz. Memnun musun? Hadi devam edelim. Bayağı yukarıdayız şu anda. Karşısı Manisa. İlerisi. Bu şehirler arası iç yolları ben çok seviyorum. Türkiye bu konuda çok başarılı. Tamamen doğaların içerisinden geçiyor. O yüzden insanı mutlu ediyor. Gezmek bence bu iç yolları kullanmaktan geçiyor. Şuraya bak. El değmemiş doğa. Galiba şu arkada silüeti görünen dağ da sislerin arasında kalmış Spil Dağı. Bu bölgenin en yüksek dağı. Kış aylarında bayağı kar oluyor orada.